Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için kat kat ayrılan haşhaşlı çörek tarifi hazırlıyorum. Tarifimizi, hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. Su bardağı ılık su. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya. 6 su bardağı unu azar azar ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Hamurumu tezgah üzerine aldım ve pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, hamurumu toparladım. Tekrardan aynı kaba aldım. Üzerini kapatarak mayalanmayı bırakıyorum. Mayalanan hamuru tekrardan tezgah üzerine alarak havasını alıyorum. Hamurumuzu uzaltalım. Hamur kartıyla altı eşit olacak şekilde keselim. Bezelerimizi yuvarlayalım. Bezelerimizi bir tepsiye alalım. Hafif bir şekilde unlayarak 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Harcı için 250 gram sarı haşhaş, 1 su bardağı sıvı yağ. Arasına sürmek için de 125 gram eritilmiş tereyağı kullandım. Buraya bağlı da ince çekilmiş yarım su bardağı ceviz ekleyelim ve karıştıralım. Evet, haşhaşlı harcımız hazır. Bezelerimizi merdane yardımıyla orta incelikte olana kadar açalım. Evet, tüm hamurlarımı aynı ebatta olana kadar açıyorum. Hamurları tezgah üzerine yaydım. Tereyağı ile her tarafını yağlıyorum. Yemek kaşığı olacak şekilde haşhaşlı haşlan dökerek fırça yardımıyla her tarafını gelecek şekilde sürüyorum.
rulo şekilde saralım. Evet, diğer bezeyi de aynı şekilde rulo şekilde sarmaya devam edelim. Evet, diğer bezelerimle aynı şekilde hazırladım ve rulo şekilde sararak tezgahın bir kenarında dinlenmeye bırakıyorum. Kalan iki bezemi de aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Evet, rulo saralım. Vaktiniz varsa mutlaka bu ruloları şöyle 20 dakika dinlendirin. Benim vaktim dar olduğu için dinlendirme yapmadım. Ortadan ikiye keserek ayırıyorum. Biz ruloları videodaki gibi sırt sırta birleştirelim. Artık burkalım. İki taraftan da olacak şekilde fazla sıkmadan bol bir şekilde burkalım. Diğer ruloları da aynı şekilde hazırlamaya devam edelim.
Hazırladığımız hamurları fırın tepsisine alalım. Vaktiniz varsa mutlaka tepsi mayası yaptırın. Benim vaktim olmadığı için 170 dereceli fanlı fırında üzerinde kızarana kadar pişirmeye bıraktım. Nar gibi kızaran haşhaşlı çöreğimi fırından çıkartıyorum. Böyle biraz ılımaya bırakıyorum. Ve haşhaşlı çöreğimiz yemeğe hazır. Diyerek ikramı hazırlıyorum. Tel tel ayrılan efsane haşhaşlı çöreğimiz hazır. Yakından göstermek istiyorum. Her katı ayrılıyor. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.